Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, sizlere çok harika bir tarifle geldim. Herkesin fırınlardan keyifle alıp yediği simit poğaça. Muhteşem güzel, lezzeti ve yumuşaklığı. Evet, ben de bu poğaçayı sevenlerden birisiyim. Şahane bir poğaça oldu. Evet, bu hamurum gerçekten çok güzel. Keyifle yapacağınız bir tarif sunuyorum size. Şimdi buyurun bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere 1 su bardağı ılık sütümü, 1 su bardağı ılık suyumu, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 2 çorba kaşığı yoğurt. Maya ve şeker eriyinceye kadar çırpıyorum. Unumu dahil etmeye başladım. Bir tatlı kaşığı tuz dahil ettim. Evet, şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu bir miktar yoğurdum. Şimdi bir çorba kaşığı kadar tereyağım var. Onu dahil edip bununla yoğuracağım. İyice yedirinceye kadar yoğuracağım. Güzelce yoğurdum. Hamurum çok güzel oldu. Evet, şimdi hamurumu tabağıma aldım. Üzerini kapatacağım. Mayalanıncaya kadar bekleyeceğim. Hamurum güzelce mayalandı. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu şimdi üzerine alacağım. Evet, tabağımızdan kolaylıkla çıkabiliyor. Tezgahıma aldım. Hafif havasını aldırıyorum. Evet, hamurumu bezelere ayırıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum sanıyorum. Hamurum için 6 su bardağı un kullandım. Evet, 12 beze yapıyorum. Evet, bezemi oluşturmaya başlıyorum. Bu arada benim tüm malzeme listem açıklamalarda olacak. Oraya kaydedeceğim. On iki tane bezemi hazırladım. Hemen açmaya başladım. Evet, biraz şöyle açtım. 2 parça kaşar koyuyorum. Pastanelerde bunlar çok güzel satılıyor. Evet. Şöyle kapattım. Çevirdim. Biraz da şöyle yapıyorum. Altı güzelce yapışmış oluyor. Kenara alıyorum. Evet, bir tane daha gösterelim. Şöyle açtım. Buraya kadar izlediniz ve hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum.
bana da destek olmuş olursunuz. Ayrıca yeni paylaşımlarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Yorum, beğeni ve sosyal medya hesaplarınızdan yapacağınız paylaşımlarla da gücüme güç katacaksınız ve nereden bizi izliyorsanız onu da belirtirseniz en azından nerelerden izlendiğimi de bilmiş olurum ve zaman zaman Amerika'dan bizi keyifli izlediğinizi söylüyorsunuz. Çeşitli bölgelerden, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'ye ve dünyanın her bir köşesindeki o güzel yürekli insanlara, hepinize kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Evet, biz poğaçalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tüm poğaçalarımı hazırladım, kenara aldım. Tabağıma 2 çorba kaşığı pekmez aldım ve yarım su bardağı suyumu da dahil ettim. İyice karıştırıyorum onu. Evet, poğaçalarımı pekmezli suya şöyle her tarafını batırdım. Buradan çıkarıp susamların üzerine koyuyorum. Ayrıca bir tabağa susam koydum. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime götürüyorum. Evet, şöyle güzelce yerleştirdim. Tamamını hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine kesik atıyoruz arkadaşlar. Keskin bir şeyle, jilet olabilir. Böyle benim gibi bıçak olabilir. Oh, hareket ettirdim. Evet, bir de şuraya 3 tane kesiğimi attım. Hepsini aynı şekilde kesiyorum. Şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Evet, yarım saat bekliyoruz. Yarım saat bekledim. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye götürüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Benim fırınım öncelikle 5 dakika kadar fanda pişiriyorum. Daha sonra alt üste çeviriyorum. Fırınımın ayarı bu şekilde. Ona göre siz de kendi fırınınızı ayarlayabilirsiniz. Evet, simit poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle yumuşaklığını görün istedim. Yumuşacık. Harika oldu. Gördüğünüz gibi çok da kolaylıkla yapılabilen bir poğaça hamuru. Bu hamurla her şey yapabilirsiniz. Her türlü poğaçayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.